Assos, sadece yaşamak için değil, adeta denize ve tarihe hükmetmek için kurulmuş bir şehirdir. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bugünkü Behramkale köyünün yaslandığı bu topraklar, Ege Denizi'nden yaklaşık 238 metre yükseklikte, sönmüş bir volkanik tepenin zirvesinde yükselir. Bu stratejik konum, şehri hem kuşatılması imkansız bir kaleye dönüştürmüş, hem de antik çağın en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Şehrin hikayesi, sanılanın aksine çok daha eskilere uzanır. Arkeolojik veriler, Assos'un Tunç çağından itibaren kesintisiz bir iskana sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak kentin asıl kimliğini kazandığı dönem, M.Ö. 7. yüzyılda Lesbos, Midilli adasından gelen Ayol kolonilerinin buraya yerleşmesiyle başlar. Bu denizci kavim, volkanik tepenin sunduğu güvenliği ve limanın bereketini birleştirerek kenti Troas bölgesinin en zengin ve etkileyici merkezlerinden biri haline getirmiştir. Kentin kalbi ve en yüksek noktası olan Akropolis, Assos'un koruyucu tanrıçasına adanmış görkemli bir anıtı barındırır. Athena Tapınağı, Memlükeyleş 540-530 yılları arasında inşa edilen bu tapınak, mimari açıdan eşsizdir. Zira arkaik çağda Anadolu'da inşa edilmiş olan ilk ve tek Dor düzenindeki tapınaktır. Assoslular bu kutsal yapıyı Akropolis'in en uç kenarına yerleştirmişlerdir. Bu bilinçli bir seçimdir. Amaç, Ege'nin hırçın sularında yol alan gemilerin ve yolcuların, Tanrıçanın ihtişamını uzaklardan görebilmesini sağlamaktır. Gök tanrı Zeus'un kızı, bilgelik ve savaş tanrıçası Athena, böylece hem şehri korumuş, hem de denizcilere bir fener gibi rehberlik etmiştir. Bu devasa yapının inşasında, bölgenin kendi doğasından gelen sert ve dayanıklı volkanik andezit taşı kullanılmıştır. İşlenmesi oldukça zor olan bu yerel taş, Assos'un mimarisine mağrur ve sarsılmaz bir karakter katar. Tapınağın çevresini saran bezemeli frizler ve metoplar ise sessiz birer öykü anlatıcısıdır. Bu andezit bloklar üzerinde Herakles'in kentaurlarla at adamlar mücadelesi, karşılıklı duran sfenksler, boğalar ve ziyafet sahneleri gibi mitolojik konular ilmek ilmek işlenmiştir. Bugün bu sütunların arasında yürürken duyulan sadece rüzgarın sesi değildir. Bu ses, binlerce yıl önce taşın bilgeliğe dönüştüğü o ilk şafağın yankısıdır. Mö 437 yılı, Atina'da Platon'un akademisi sessizliğe gömülürken, tarihin akışını değiştirecek bir yolculuk başlar. Dünyanın en büyük zihinlerinden biri olan Aristoteles, hocasının ölümünün ardından yüzünü doğuya, Ege'nin karşı kıyısına çevirir. Onu bekleyen, volkanik kayalıkların üzerine kurulu mağrur bir şehirdir. Assos. Bu sıradan bir sürgün değil, aklın şafağını müjdeleyen bir davettir.
Assos ve Atarneus'un hükümdarı Hermesias, gençliğinde Platon'un akademisinde eğitim almış, felsefeye gönül vermiş bir liderdir. Hermesias, başta Aristoteles olmak üzere, dönemin en parlak filozoflarını bu sarp kente davet eder. Assos, sadece bir liman şehri olmaktan çıkarak, tarihin en önemli düşünce merkezlerinden birine dönüşür. Aristoteles, Assos'ta geçirdiği 3 yıl boyunca, M.Ö. 347-344 sadece düşünmekle kalmaz, burada ilk felsefe okulunu kurar. Bu okul, bilgeliğin teoriden pratiğe döküldüğü bir laboratuvar gibidir. Filozof, hükümdar Hermesias'ın yeğeni Pitias ile evlenerek kente iyice kök salar ve yaşamının en verimli dönemlerinden birini bu topraklarda geçirir. Ancak Aristoteles'i burada asıl büyüleyen şey sadece metafizik değil, hayatın kendisidir. Assos'un dik yokuşlarında ve serin sularında Aristoteles, modern biyolojinin temellerini atar. Canlıları gözlemler, sınıflandırır ve yaşamın gizemini, yaşam bilimi, biyoloji üzerine yaptığı çalışmalarla çözmeye çalışır. Onun için Assos, evrenin işleyişini anlamak için dev bir açık hava müzesidir. Assos'un bilgeliği sadece Aristoteles'le sınırlı kalmaz. Bu topraklar, felsefede Stoacı akımın öncülerinden biri olan Kleantes'i de dünyaya getirmiştir. Assoslu Kleantes, Stoacı okulun kurucusu Kıbrıslı Zenon'un ardından okulun başına geçerek bu zorlu ve onurlu düşünce akımının tüm antik dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Assos'un sert andeziti, onun sarsılmaz karakterinde adeta can bulmuştur. Binlerce yıl sonra, bugün hala bu taşlarda aklın yankısı duyuluyor. 2000 yılında başlatılan Assos'ta felsefe çalıştayları, Aristoteles'in yarım bıraktığı dersleri yeniden canlandırıyor. Her yıl Şubat ayında Türkçe, Temmuz ayında ise uluslararası bir dille gerçekleştirilen bu etkinlikler, felsefeyi akademik bir kariyer nesnesi olmaktan çıkarıp, ruhun en saf merakına dönüştürmeyi hedefliyor. Assos, sadece bir antik kent kalıntısı değil, insan aklının, cehaletin karanlığına karşı kurduğu o ilk ve en güçlü siperdir. Assos'un görkemli surlarının dışına adım attığınızda, zamanın durduğu bir başka şehre girersiniz. Nekropol, yani Ölüler Şehri. Ancak burası sıradan bir mezarlık değildir. Binlerce yıl boyunca Assos, antik dünyanın en korkulan ve aynı zamanda en çok arzulanan sırlarından birini, et yiyen taşların gizemini saklamıştır. Kentin doğu ve batı kapılarına bağlanan yolların kenarlarında 900 yıl boyunca kesintisiz devam eden bir gelenek yükselir.
Özellikle kazıların en yoğun gerçekleştirildiği Batı Nekropolü, MMR 6. yüzyıla tarihlenen ve büyük taşlarla kaplı olan arkaik caddeyle ziyaretçilerini karşılar. Bu yolun her iki yanında sıralanan mezarlar, bir zamanlar kentin zenginliğinin ve statüsünün sessiz tanıklarıydı. Peki, neden dünyanın dört bir yanından insanlar ölülerini gömmek için bu sert volkanik taşları bekliyordu? Assos'un sert andezit taşından imal edilen lahitleri, antik dönemde sarkofagos, yani et yiyen taş olarak ün yapmıştı. İnanışa göre bu taşın içine konulan bir ceset sadece 40 gün içinde tamamen çürüyerek yok oluyordu. Bu durum antik dünyada bedenden hızla kurtulup ruhun özgür kalması için bir tür mucize olarak görülüyordu. Bu kimyasal gizem Assos'u sadece bir felsefe ya da savunma kenti değil, devasa bir ihracat merkezine dönüştürmüştü. Bu lahitler, kentin en önemli ekonomik gelir kaynaklarından biriydi. Bölgedeki tek büyük limana sahip olan kentin andezit tabutları, gemilerle Lübnan, Suriye, Yunanistan ve Roma'ya, hatta Anadolu'nun içlerine kadar gönderiliyordu. Bugün, Batı Nekropolü'ndeki devasa mezar anıtlarının arasında yürürken, aslında antik dünyanın en büyük ticaret ağlarından birinin kalıntılarında geziniyorsunuz. Assoslu taş ustalarının elinden çıkan bu andezit bloklar, ölümsüzlük arzusunun taşa kazınmış halidir. Bedenleri yok eden bu taşlar, Assos'un adını sonsuza dek tarihe kazımayı başardı. Athena Tapınağı'nın ruhani sessizliğinden aşağıya, denize doğru süzüldüğünüzde, Assos'un asıl yaşam enerjisiyle karşılaşırsınız. Burası antik bir vatandaşın gününü geçirdiği, politikanın tartışıldığı ve ticaretin kalbinin attığı yerdir. Agora. Assos Agorası, kentin politika, sosyalleşme ve ticaret merkezi olarak tasarlanmıştır. Akropolis'in güney yamaçlarındaki teraslar üzerine inşa edilen bu meydan, halkın bir araya gelerek kentin kaderini belirlediği en hareketli alandır. Meydanın doğu kısmında kentin siyasi iradesinin toplandığı Bouleuterion, yani meclis binası yükselir. Milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen kare planlı ve dor düzenindeki bu yapı, Assosluların özerk yönetim anlayışının en somut kanıtıdır. Burada meclis üyeleri ahşap sıralarda oturur, kentin yasalarını ve geleceğini tartışırdı.
Agora'nın kuzey ve güneyini kuşatan stoalar, antik mühendisliğin günlük yaşama sunduğu en büyük konfordu. Kuzeyde 2 katlı, güneyde ise 4 katlı olarak inşa edilen bu görkemli revaklar, halkı Ege'nin kavurucu güneşinden ve ani yağmurlarından koruyan birer sığınaktı. Bu yürüyüş yollarının gölgesinde dükkanlar sıralanır, sarnıçlar su sağlar ve hamamlar yorgun bedenleri dinlendirirdi. Bir vatandaş için Stoa, sadece bir bina değil, dedikoduların paylaşıldığı, iş anlaşmalarının yapıldığı bir yaşam alanıdır. Kentin batısına doğru ilerlediğimizde, Assos'un eğitime verdiği önemi temsil eden Cimnazyum ile karşılaşırız. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen bu eğitim kurumu, 52 çarpı 52 metrelik devasa bir avluya sahiptir. Dor stilindeki sütunlu galerilerle çevrili bu alan, gençlerin hem bedensel hem de zihinsel eğitim gördüğü bir laboratuvardır. Sütunlu revaklar, öğrencileri dersler ve egzersizler sırasında hava koşullarından koruyarak eğitimin kesintisiz sürmesini sağlamıştır. Ancak Assos'un sosyal yaşamının zirve noktası, kuşkusuz görkemli antik tiyatrodur. Yaklaşık 5.000 kişilik kapasiteye sahip olan bu yapı, insan eliyle doğanın muazzam bir işbirliğidir. Zira tiyatro doğal bir kaya oyuğuna inşa edilmiştir. Helenistik dönem mimarisinin izlerini taşıyan tiyatro, mevcut 3. yüzyıldan itibaren Assoslulara sadece dramalar ve komediler değil, aynı zamanda denize nazır eşsiz bir manzara sunmuştur. Sahne binasından yükselen alkış sesleri, Midilli adasına doğru esen imbat rüzgarıyla birleşerek Ege sularına karışırdı. Agora'nın gürültülü ticaretinden tiyatronun dingin sanatına kadar, Assos, bir antik vatandaşın tüm arzularına cevap veren, taşın ve aklın mükemmel uyumuyla örülmüş bir polis örneğidir. Assos'un sert andezit taşları sadece filozofların adımlarına değil, ruhun sonsuzluk arayışına da tanıklık etmiştir.
Binlerce yıl boyunca bu sarp kayalıklarda tanrılar isim değiştirmiş, mabetler el değiştirmiş, ancak göğe yükselen duaların samimiyeti hiç değişmemiştir. Assos, arkaik dünyanın çok tanrılı inancından Hristiyanlığın ilk nurları ağı ve İslam'ın vakur sessizliğine uzanan devasa bir inanç köprüsüdür. Tarihin akışı, miladan 1. yüzyılda yeni bir yön kazanır. Aziz Paulus ve Aziz Luka'nın kenti ziyaret etmesiyle Assos yeni bir inançla tanışır. Pavlus'un limandan kente tırmandığı o zorlu yollar, Hristiyanlığın bu topraklara attığı ilk tohumların sembolü olur. Bu kutsal ziyaretler nedeniyle kent, Hristiyan dünyası için asırlar boyu kutsal bir durak olarak kabul edilecektir. Ancak dönüşüm sancısız olmaz. M.S. 381-390 yılları arasında imparatorluk emirleri ve Hristiyanlığın artan etkisiyle Assos'un çehresi geri dönülmez bir şekilde değişir. Yüzyıllardır kenti koruyan görkemli tapınaklar kapatılır ve birer birer yıkılır. Antik dünyanın o muazzam mermer eserleri, harç yapmak için Agora yakınındaki kireç kuyularında yakılarak eritilir. Athena tapınağı ve kutsal sunağı da bu dönemde büyük tahribata uğrar. Tapınakların sökülen taşları, yeni kiliselerin ve konutların inşasında temel taşı olur. Bizans dönemine gelindiğinde Assos, artık bir piskoposluk merkezidir. Kentin antik yapıları yeni bir ruhla donatılır. Örneğin M.Ö. 2. yüzyılda gençliğin eğitim gördüğü gimnazyumun bir bölümü artık bir kiliseye dönüştürülmüştür. Aşağı Agora'da yükselen Piskopos Sarayı, kentin dini ve idari gücünün yeni simgesi haline gelir. Ancak bu görkemli Bizans devri, 7. yüzyılda kentin terk edilmesiyle sessizliğe gömülür. Sessizliği bozan 14. yüzyılda Türklerin gelişi olur. 1359 yılında Sultan 1. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katılan Assos, Akropolis'in kuzey köşesine vurulan bir mühürle yeni kimliğini kazanır. Kare planlı ve tek kubbeli bu cami, sadeliğiyle antik kentin andezit sertliğine uyum sağlar. Caminin giriş kapısı ise tarihin bir başka cilvesidir. Zira bu kapı, antik Cornelius kentinden getirilerek
bu kutsal yapıya dahil edilmiştir. Caminin iç duvarlarına gizlenen kadırga resimleri, Assos'un denizci ruhunun İslam mimarisindeki eşsiz bir yansımasıdır. Ve bu miras sadece Akropolis'te sınırlı kalmaz. Ayvacık yolu üzerinde Tuzla çayının serin sularını kucaklayan Behramkale Köprüsü, 14. yüzyıldan beri dimdik ayaktadır. Yerel taşlarla inşa edilen bu kemerli yapı, bugün araç trafiğine kapalı olsa da, üzerinden geçenlerin adımlarıyla geçmişle geleceği birbirine bağlamaya devam etmektedir. Assos'ta inançlar değişse de, taşın kutsallığı ve insanın sonsuza uzanma arzusu baki kalmıştır. Assos, yüzyıllar süren derin uykusundan bir denizcinin noklarıyla uyandı. Zamanın ve toprağın örttüğü bu devasa miras, 16. yüzyıldan itibaren kaşiflerin ve arkeologların radarına girerek modern dünyanın bir parçası haline geldi. Bugün Assos sadece bir antik kent kalıntısı değil, yaşayan bir köyün, turkuaz bir koyun ve küresel bir kültürel hafızanın merkezidir. Assos kalıntılarını tarihte ilk kez işaret eden kişi, 1521 yılında Büyük Osmanlı denizcisi Piri Reis olmuştur. Ancak kentin gerçek anlamda toprağın altından gün ışığına çıkması için 300 yıl daha geçmesi gerekecekti. ...1835 yılında Charles Texier'in yaptığı çizimlerin ardından 1881-1883 yılları arasında Amerikan Arkeoloji Enstitüsü adına Mimar Francis H. Bacon ve J.T. Clark başkanlığında ilk sistemli kazılar başlatıldı. Bu 3 yıllık çalışma, kentin görkemli tiyatrosunu, agorasını ve tapınağını yeniden dünya tarihine armağan etti. Ancak bu keşfin bir de hüzünlü yanı vardı. Assos'un eşsiz eserleri zamanla dünyanın dört bir yanındaki müzelere dağıldı. ...1838 yılında Sultan II. Mahmut'un izniyle tapınak frizlerinin bir bölümü Louvre Müzesi'ne götürüldü. Amerikan kazı ekibinin payına düşen 3 bölüm 2 bölüm ise bugün Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmektedir.
Hatta kentin koruyucusu Athena'nın heykeli bile 1800'lerde okyanus ötesine taşınmıştır. Bugün bu eserlerin bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunsa da Assos'un ruhu dünyanın farklı başkentlerinde sessizce nöbet tutmaktadır. Assos'u diğer antik kentlerden ayıran en büyük özellik, onun hala nefes alıyor olmasıdır. Antik surların hemen girişinde yer alan ve öğren yeriyle iç içe geçmiş olan Behramkale köyü, Osmanlı'dan kalma kızıl andezit taş evleriyle tarihle bugünü harmanlar. Köyden aşağıya doğru süzüldüğünüzde ise sizi Kuzey Ege'nin en berrak sularına sahip mavi bayraklı Kadırga Koyu karşılar. Bu eşsiz koruma çabaları ve tarihi derinlik, 2017 yılında meyvesini vermiş ve Assos, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmeyi başarmıştır. Üstelik Aristoteles'in mirası da unutulmamıştır. 2000 yılından beri düzenlenen Assos'ta felsefe çalıştayları, kenti binlerce yıl sonra yeniden bir düşünce merkezine dönüştürmüştür. Assos, taşın bilgeliğe, geçmişin ise geleceğe dönüştüğü o nadir yerlerden biridir. Bir denizcinin haritasından, dünya müzelerinin koridorlarına, Aristoteles'in derslerinden Kadırga'nın serin sularına uzanan bu yolculuğun sonuna geldik. Assos'un sert andezit taşları bize bir şeyi kanıtladı. Fikirler ölmez, sadece yeni formlar bulur. Küresel izler, bilgeliğin ve gizemin peşinde Ege'nin bu mağrur zirvesinden şimdilik ayrılıyor. Sizce bir kentin ruhu, içinden alınan eserlerle birlikte gider mi? Yoksa o ruh, hala Behramkale'nin rüzgarlı sokaklarında ve Athena Tapınağı'nın sütunları arasında dolaşmaya devam mı ediyor? Yorumlarda buluşalım. Gerçeğin izinde kalın.